Merhaba, hoş geldiniz. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Yine patlıcan yemeği yapacağım. Ne çok patlıcan yemeği yapıyorsunuz Feyza demeyin lütfen. Çünkü gerçekten patlıcan çok lezzetli ve patlıcanlı birçok tarif var. Özellikle de yaza geliyoruz. Şimdi bir sürü çeşit çeşit taze güzel patlıcanlar tam mevsiminde çıkmak üzere. O yüzden patlıcanlı yemekleri biraz öncelik tanıyorum. Lütfen kızmayın bana. Çünkü tadına da doyum olmuyor. Bugün yapacağım patlıcan etsiz tencere yemeği ama hiçbir şekilde içinde et olmadığını kimse anlamayacak. Yiyen herkes etli gibi çok sevecek ve tam bir kebap tadında. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Şimdi ilk olarak 2 adet domatesim var. Domateslerimi ortadan ikiye ayırıyorum ve rendeliyorum. Rendemin büyük kısmıyla rendeliyorum. Dediğim gibi şimdi hem domateslerin hem patlıcanların tam zamanı geldi. Bu tarz yemekler gerçekten sofralarımızı şenlendirecek. Özellikle yazın bu tip yemekleri çok yapmakta fayda var. Ve ben işin gerçeği patlıcanı ve patlıcanlı yemekleri çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Türk halkının patlıcanı sevdiğine inandığım için bu tarz tarifleri sık veriyorum. Umarım faydalı oluyordur. Şimdi patlıcanlarımı da pijamalı olarak soyuyorum. Ben az malzemeyle yapıyorum çünkü 2 kişilik yapıyorum. Her günde tarif verdiğim için az az yapıyorum ama siz kişi sayınıza göre yapın mutlaka arkadaşlar. Şimdi patlıcanlarımı 3'e bölüyorum. Bunları da kestiklerimi de 4'e bölüp şu büyüklükte dilimliyorum. Hiç suya batırmayacağım. Çok taze güzel patlıcanlar. Kara suyunun çıkmasına gerek yok. Kızartacağım da çünkü. Bu sefer suda bekletmeden yapacağız. Hiçbir farkı olmuyor arkadaşlar. Eğer patlıcanlarınız güzelse, taze ve ufaksa çünkü benimkiler çok körpeydi. Patlıcanlarımı dilimledim. 2 adet de biberim vardı. Biberlerimi de aynı şekilde dilimledim. Şimdi son olarak ufak bir kuru soğanım var. Kuru soğanımı da piyazlık olarak doğruyorum. 4 diş de sarımsağım var. En son bunları doğrayıp doğrama işlemimi bitireceğim ve ocağın başına geçeceğim. Çok da kolay, hemen şıpşak 2 dakikada hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Benim bütün yemeklerim pratik arkadaşlar. Saatlerce uğraştırılan yemeklerden hiç hoşlanmıyorum. Kolay, çabuk ve lezzetli olmalı yemek dediğiniz. Sarımsaklarımın üzerine bastırıp şöyle iri iri olarak doğruyorum. Doğrama işlemi bitti. Buyurun geçelim ocağımızın başına. Şimdi tavama bir miktar sıvı yağımı aldım. Çok fazla koymadım çünkü malzemem fazla değil. Isınmasına müsaade ettim. El yakacak kadar cazır cuzur. Yağ çekmemesi için mutlaka yağın ısınmış olması önemli arkadaşlar. Aksi takdirde sünger gibi yağı çeker patlıcanlarımız. Şimdi patlıcanlarımızı güzelce kızartacağız ama tencerede de pişeceği için çok fazla eritmeden. Sadece yağın kokusunu alsın, çiğ kokusu gitsin, o kadar kızartacağız. Patlıcanlarım hemen şöyle güzel kızardıkça arkalarını yapıyorum. Çünkü havuz gibi değil yağım. Bütün yağın içerisinde değil. O yüzden arkalarını mutlaka çevirmek gerekiyor. Birkaç dakika daha kızarsınlar. Tamamdır işim. Patlıcanların yeteri kadar kızardı. Artık alıyorum. Dediğim gibi çünkü yemeğin içinde de pişecek. Erimesini istemiyorum. Çok fazla yumuşatmadan ama yağın kokusunu alsın ve patlıcanın o kötü kokusu gitsin. İşte o zaman hiç ete ihtiyaç duymadan et lezzeti veriyor patlıcan arkadaşlar. Muhteşem bir lezzet oluşuyor. Patlıcanlarımdan sonra da
Biberlerimi hemen biraz kızartacağım. Biberlerim de kızardı. Onları da alıyorum. Tencereme 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Diğer malzemelerimizi kızarttığımız ve yağlı olduğu için çok fazla yağ katmıyoruz arkadaşlar. Sadece soğanlarımızı kavuracak kadar. Doğradığımız soğanları da içine ilave ediyoruz. Soğanlarımızı biraz kavuracağız. Çiğliği gidecek. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Şimdi soğanlarım güzelce yumuşadı. Hafif karamelize oldu. Soğanlarımın üzerine patlıcanlarımı döşüyorum. Altını kıstım bu arada. En alta soğanlar kalacak. Üste patlıcanlar gelecek. Onun üstüne de biberleri koyacağım. Biberlerimi diziyorum şimdi. Evet. Şimdi altını açıyorum arkadaşlar. Kıstığımı söylemiştim. Bu rendelediğimiz domatesleri üzerine güzelce boze ediyoruz. Bu domatesle nefis bir lezzet çıkacak ortaya. Doğradığımız sarımsakları da üstüne atıyoruz. Cozur cozur domateslerimiz lezzetlenirken, pişerken biz de 1 çay kaşığı tuz, biraz çekme karabiber koyuyorum. Arzu edenler paprika da koyabilir. En sonda 1 tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı salçamı 1 su bardağı sıcak suda çözdüm, erittim. Şimdi bunu da ilave ediyorum. Çok fazla su koymayalım arkadaşlar. Cılbıl cılbıl su olmasın çünkü domates de var. Şimdi yemeğimin kapağını kapatıyorum. Fokur fokur kaynıyor görüyorsunuz. Altını kısıyorum. Bir 10-15 dakika hep beraber kaynayacak ve yemeğim hazır olacak. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. 15 dakikada kısık ateşte güzelce kaynadı. Şimdi servis edelim. Evet arkadaşlar, harika yemeğimiz hazır. Şöyle göstermek istiyorum. Nefis bir sulu patlıcan yemeği oldu. Tam bir kebap. Etsiz ama et olmadığını hiç belli etmeyen, et tadında muhteşem bir yemek oldu. Lütfen evlerinizde siz de deneyin. Ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve ellerinize sağlık. Lütfen yorumlara da yazarsanız sevinirim. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Sizi seviyorum. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.